Sırtımda bir ceket var. Bu cekette dert yüklü, keder yüklü. Olabilir o gün. Edebi yanında var. Ne edebisi abi 7-24 küfür eden adamım ben senden. Abi Eser Yenenler linç et. Anasını dedim. Şu ekipte bir gece geçirsem öbür gün uyandığımda dün geceyi hatırlamam. Biz de hatırlamıyoruz zaten. Evine mi dansöz getirdin? Hani hanım uyurken. Mekan. Bu program montajını beraber yapalım. Kurban olayım. Sen bana söyle. Tatil yaparken kameralara yakalandı. Vay bizim abimiz geçsin tabii de diyen oluyordur. Hiç yok abi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ataberk Doğan 150.000 TL bağış alıyor. 150 de değil 250. Nasıl giriliyor ya bu yayında? Ataberk abi TikTok'a öpseler girmem demiyor muydun ama nasıl ikna ettiniz? TikTok'ta izleniyor musun? Ben TikTok'ta var mıyım? Peki seni böyle TikTok'ta inanılmaz dans ederken... Hayat neler getirir biraz. Evet Linç Et'e hoş geldiniz. Linç Et'in bu haftaki konuğu Ataberk Doğan. Çok geleneksel oldu bu be. Alkışlar. Manyak falan. Sizin evde tabii sen yalnız böyle açıyorsun. Bir şey alkış yok, bir şey yok. Chat'le o Emoji alkışı var. emoji var. Canlı alkış nasıl hissettirdi? Güzel abi daha güzel. Ama o kadar da uzak değiliz ya. Yani 2-3 kişinin alkışladığı oldu yine yani. Ama içeride tabii ama sen de kalabalık yayın yapıyorsun ya. Tabii. Şeyde ekiple falan filan. Ekip kalabalık. Falan. Ekip kalabalık ama burası YouTube için çok profesyonelsin. Ekstra profesyonelsin. Öyle mi diyorsun? Evet kesinlikle öyle. Abi biz de bayağı para harcamamaya çalışıyoruz. Öyle mi duruyor ya? Gayet iyisin ya. Oğlum neye fazla veriyorsun? Söyle hemen. Televizyona koysan gider burası bu arada yani. Çekersin. Yok söyle hemen maliyetten düşelim abi. Şey çıkaramıyoruz yani. Işık baksana flash yemişsin gibi ya. Bu çok büyük ya hakikaten. Bunun yarısını alalım abi. Düşer mi ışık parasından? Vallahi çok fazla. Yani biz ya. mobil yayınlarda falan bazen telefonun ışığını tutuyoruz maksimum. derece. Yani rahat olacaksın abi biraz dijital. Dünyada. Girdim ben de ya. Varım artık. Sen varsın zaten. Varım değil mi dijitalde? Ve çok yakıştın. Yayın öncesi de söyledim sana bir de burada söylemek Söyle istiyorum. söyle. Ben onun için sordum zaten. Çok iyi değil mi dijitalde? Ben Ben fark ettim. Konuştuğumuz gibi. Aynen. Sen de o işleri kaldırdın değil mi? Kaldırdım. Yok bu elin çok. Dijitalde şöyle bir olay var. Gelenekselden gelen adamı çok fazla kabul etmez. Evet. Bir antipati vardır. Çünkü, Doğru. ünlü egosu dediğimiz şey sende o hiç olmadı. İnsanlar seni dijitale, yeni nesil seni dijitale çok çabuk kabul etti. Vallahi mı diyorsun? Çok ballısın bu konuda abi. Ya işte şans. Yani hem Şans değil karakter. Evet ben... Ya müthiş başladık biliyor musun yani? Karakter harika oldu. Aslında şeye kadar pandemide sizin yaptığınız yayıncılığa da bir salça oldum. O dönem biliyor Bırak musun? onu da biz ekmek yiyelim. Abi, gözünü seveyim be. Çok iyi ekmek yiyorsunuz Ya niye ama. ben şimdi talk show sunuyor muyum Ama, yani? ama sizin ekmeğiniz çok. Biraz paylaşın o ekmeği. Pasta çok büyüdü Çok büyüdü mü çok yayıncı? Orada abi bir Twitch'e gireyim. O dünya şimdi değişti tabii. Kik falan orada yayın yapıyorsun. Ama abi 7-8 saat yayın yapıyorsunuz. O çok. Çok abi 8 Ya değil çok. mi? 7-8 saat yayınlar oluyor haftada 5 gün. Çok ama oluru bu. Bir talk show'un süresi ne kadardır mesela? 2 saat. 2 saattir. Olması gereken odur. Yayıncılıkta da o abi. 8 saat ha? Odur. Yani Vay 8 olmasa da minimum 6-7 saat yapman lazım. Peki şimdi sen linç konusunda zaten canlı chatten o anda yönetiyorsun değil mi? Seviyorsun. Ya beslendiğim var. Bu arada hani şey kafasında değilim. Yok ben linçlere takılmıyorum'daki o güç zehirlenmesini vermeyeceğim. Linçlerde dikkate aldığım konu şu. Adamın adı soyadı varsa, bir resmi varsa bu adamın söylediği benim için kıymetli. Yani yazanı... Gizli saklı değilse. Tabii yani ciddiye alırım. Derim ki karşımda bir insan var, bir birey var. Adamın adı soyadı fotoğrafı orada. Ciddiye alırım ama yok öyle Icardi fotoğraflı işte. Tadiç Vekili, Rafa Silva falan işte onu açıyor. Herhangi bir şekilde veririz çok önemli değil. Evet anladım. Yani. Sen biri ciddi birisi bakın Kesinlikle. bize de dikkat edelim. Eğer gerçek isimli biri ise onlara direkt cevabımızı verelim o zaman. Onlara veririz evet. Onlarınki kıymetli de yani belki de hakikaten hata yapıyoruz bazı konularda. 7 saatte kesin hata yapıyorsun. Muhakkak. Yani 7 saatin 6 saatinde falan. İnanılmaz. Evet linç et başlıyor. Haydi bakalım. Canlı yayında doğum günü kutlayan Ataberk Doğan Fenerbahçe'nin şampiyonu dilemesinin ardından hızlı bir geri dönüş aldı. Kardeşlerim önemli olan kekin, mumun hiçbir önemi yok. Önemli olan bugün burada beraber olmak. Dilek geri döndü. Fener şampiyon olsun dedim mum yine yandı. Lan Fenerbahçe şampiyon oldu dedim mum geri yandı. Böyle bir şey var mı ya? Şeyden mi bu kurgu falan mı diyecekler buna? Linç nedir? Ya bir de sönmeyen mum alıp bunu kurgulamışlar ya a**ına koyayım demiş. Kesinlikle. Ben dijitalde oldum a**ına koyayım. Kesinlikle alakası yok. Çok saçma sapan bir yorum bu. Mum, ucuz mumlar ya pasta mumu.
Ya böyle bir şey kurguladı. Şakayı da arkadaki Barbaros. Bizim ekibin moderatörüdür. Ondan kapıyorum zaten. Evet. Ama kurgu falan hiçbir şekilde yok. Mesela bunun yazdığını ciddiye almam. Elvidor. Elvidor. Ne? Sabaha kadar yazabilirsin sen. Kartal emojisi de var. Evet, o şey olmaz. Çok mühim bir adam değil benim için. Evet. Yani. Peki 8 saat yayında kurgu yapmıyor musun? Yapıyor musun hiç? Ya hiç kurgu... Bizde şöyle bir şey var. Yani kurguluk bir şey yok. Yani. Hayır ama program kurgusu yapıyorsundur. Şunu konuşacağız. Tabii. Yok, o da yok ya. O da mı yok? Yani ne yapıyorsun oğlum? 8 saat aldır uldur giriyor mu böyle? Akıyor. Ya gündemde bir şey varsa konuşuruz. Yani mesela Fenerbahçe yenilmiştir, Galatasaray yenilmiştir, Beşiktaş kazanmıştır. Çok nadir de olsa sen korktun. Abi ben hayır. Yok ben Fenerbahçeliyim ya. Biz bu ara biraz kazanıyoruz oldum. Hani Fener'i de düşündüm yok, de. Yok biz de kazan. Biz de değiliz. İyi olacağız inşallah. Olacağız. Gündeme dair onu konuşurum. Yoksa açılmış bir video ama her gün 8 saatte gündem bulamazsın ki abi. Abi ben konuşurum. Bana 12 saat ver. Gerçekten konuşurum. Allah hani insanlar bize vasfın ne diye soruyor ya. Ya vasfımız bu, yani yayın yapıyoruz. Tam bir mühendis değiliz, bir öğretmen değiliz belki ama vasfımız bu. Peki orada ama iyi olduğun, kötü olduğun, performansın bilmem ne olduğu, şöyle yapınca daha iyi oldu dediğin, böyle seni yönlendiren bir yayın akışı gibi bir şeye dönüşmüyor mu hiçbir zaman? Yok, dönüşmüyor. Sadece şuna çok dikkat ediyorum. Yani ben de evliyim. Sonuçta bir sosyal hayatım var, bir düzenim var. Eşimle kavga ettiğim de olabiliyor, arkadaşlarımla atıştığım da olabiliyor. Ben her zaman şunu düşünürüm yayınlarda. Sırtımda bir ceket var. Bu cekette dert yüklü, keder yüklü olabilir o gün. O ceketi çıkartıp o masaya oturuyorum. Birden Sun'a yakın oldun, daha geleneksel oldun ya. Geleneksel değil ya. Abi, daha tatlı. Dert yüklü bir ceketimle bir kasket, bir ceket. Ulan çok acılıymışım ben falan. Abi ne yaptın? Müsaadenizle gömleğimi çıkarıyorum falan. Tabii. Böyle bir şey de var. O zaman edebi yanında var. Ya edebi değil. Alakası yok. Ya ne edebisi abi, 7/24 küfür eden adamım ben. Sen de. Evet. Ya, sadece unutmak lazım bazı şeyleri. Doğru. Ki insanları, çünkü sonuçta oraya insanlar bize eğlenmek için, muhabbet için geliyorlar. Durum bu yani. Devam edelim. Abi başka gömleğin yok mu? Her yerde bunu giyiyorsun. Yok. Gömlek giymeyi sever misin? Yok, gömlekle alakam yok. Yani burası da eşimle evlilik yıl dönümüm. Burada Yıldız Tilbe konserine gideceğiz. Eşimin bana zorla giydirdiği bir kadife bir gömlek bu. Tam da giydirmemiş gibi. Evet. Döş. Çok kızar bana da. Ben de biraz, neden bilmiyorum ben. Neye kızar? Kroluk var. Böyle döşümü açmama yani. Sen mi açtın onu? Dekolteden dolayı değil. Evet. Ya ben öyle seviyorum ya, böyle falan. Neden? Öyle olsun. Ben biraz kroyum abi ya. Kro olman önemli değil ama çıplaklığı sevmem. Kabullendin yani kro olduğunu. Çok çabuk. Hayır yani öyle bir seviyorum ama hoşuna gidiyor görüntü bir de. Evet. Diğer türlü çok efendi duruyor sanki. Ama şimdi yani yanlış anlama, olabilir arada kilo alır verir insan ama şimdi daha zayıfsın burada değil mi? Ya tabii, bir de orada bir tabak da gizlemiş. Bak tabii. Tabağın geldiği yere bak, denk geldiği yere bak. Tam göbeğin kabardığı yere. Şimdiki bu döş aynı mıdır hani? Hafif dekolteye kaçabilir mi şu an? Hafif meme de var gibi sanki şu an. Şu an olmaz. Şu an daha seksi olur gibisin. Şu an biraz daha erotik olabilir. Olabilir. Devam et. Of, CLKK diyor. Hayatım, ben sana nikaha gelmeyeceğim demiyorum ki. Nikah günü almaya gelmesem ne olacak diyorum. Olmuyor mu öyle? Oldu ya. Gece yayın kapattık, ne olacak? Vereyim TC kimlik numaramı, ikimiz de birden al işte. Benim gelmem şart mı yani oraya kadar şimdi? Hadi bu bakalım, kurgu mesela. Sen nasıl gideceksin Kıran'a? Sen götürsen. Ben götüremem. FIFA 22 çıkıyor o gün. Benim ultimate kazmam lazım. 22 zamanı. Ya benim ne işim var senin Kıran'da? Ben FIFA 22'nin ultimate kazmam. Linç nedir? Evlenmeden kapının önüne koyulan ilk insan olarak tarihe geçeceğim bu gidişle demişler. Bu böyle Vine'da çektiğin videolardan gibi. Sonra yayıncılığa geçmek arasındaki en büyük fark o. Vine'da neredeyse kaç saniye? 6 saniye falan değil mi bir ara? Oradan 8 saatlik yayınlara geçiyorsun yani. Çok farklı dinamikler değil mi? Nasıl adapte oldun sen de yani bu süreçte? Ben adapte olmadım. 2014'te popüler oldum ben yani Vine uygulaması üzerinde. Bir gün beni Halil Söyletmez tanırsın. Halil Söyletmez aradı. Yırttık ulan dedi. Bir dedi platform var dedi. Canlı yayın yapıyorsun dedi. Saatlik dedi $20 para veriyor dedi. Bizim yayıncılık başlangıcı o şekilde. YouNow diye bir platform vardı. Evet, hatırlıyorum. Tabii saatlik yayın yapıyorduk. Biz biraz mecburiyetten yayıncı olduk. Çünkü Vine'da gerçekten para yoktu. Hiç kazanılmıyor değil mi o zaman? Kazanılmıyordu çünkü sosyal medyanın ilk yılları sosyal medyaya reklam veren marka yok. Yani sosyal medya reklamı diye bir şey yok. Doğru. Dolayısıyla bizde deli gibi takipçimiz vardı. 300 bin, 400 bin, 500 bin. Cebimizde bir kuruş para yoktu. Akabinde yayıncılığa bir geçiş süreci oldu. O biraz mecburiyetten gibi oldu ama 12 sene oldu. Ama yine o Vine'da o kadar iyi olanlar, o senin bu sefer dediğin gibi geçişi
çok şey yapamadı değil mi yani o uzun Yani çok fazla yapanlar var. Çok daha büyüyenler var. Cem Gelinoğlu gibi, Aykut Elmas gibi. Yani bugün baktığın zaman Aslı Bekiro da Vine çıkışlıdır. Başka sinema falan yaptılar. Yani tabii YouTube'un geneli, YouTube'daki ünlülerin çoğu şu anda Vine çıkışlı zaten. Alperler var. Kafalar var. Tabii onlar. Çok isim var. Peki eşinle nasıl sürdürüyorsun bu hikayeyi? Şu an evde... Abi. Esten anladık da yani sadece şeyi merak ettim. Yani 8 saat yayın nerede yapıyorsun abi sen? Evde abi. Evdesin. Çocuk var. Çocuk var. Çocuk küçük. Çok küçük, 3 yaşında. 3 yaşında hanım sen 8 saat yok olabiliyor musun? Ya oluyorum. Dönüşleri sert olabiliyor bazen. Zorlandığımız anlar olabiliyor ama bu da bir iş yani. Sonuçta benim işim bu. Evet. Şöyle de bir gerçek var. Ben eşimle evlenmeden önce de bu işi yapıyordum. Bunu bilerek benimle evlendi falan. Yürü be. Çok gaza geliyor bak. Buradan sonra ben de kurtaramam seni. Bunu bilecek, ona göre mi davranacak? Akıllı ol. Ya tabii ki torpilediğim yerler oluyor. Ama zor bir hayat, kolay değil. Yani şöyle düşünün, aynı evin içindesiniz ama sabah 5'e 6'ya kadar ben yayın yapıyorum. O uyanıyor, ben uyuyorum gibi bir şey. Evet, mesela sabah yatıyorsun, çocukla vakit geçirebiliyorum. Ne zaman? Kaçta? Okuldan geliyor çocukta 4.30'da 5'te. Sen yeni uyanmış oluyorsun. Yeni de uyanmış olmuyorum ama kendim de oluyorum artık yani. Güne başlamış oluyorum. O sırada 6-7'ye kadar çocuklasın gibi bir sistem. Ama şöyle bir şey var Eser abi. Yani millet ne işlerde çalışıyor. İyi bir hayat yaşıyoruz Allah'a şükürler olsun. Bunun da bazı fedakarlıkları olacak ya. Sanki karınla konuşuyormuşsun. Beni ikna etmeye çalışıyorsun. Ben şu an tamamen oradayım ya. Ben oraya oynuyorum yani. Sana bakıyorum, kamera diyorum acaba geçti mi film o Doğru. Bu hayatında bedeli bu. Bunu da bir şekilde Kesinlikle idare ediyorsunuz. Sen de aynı Hilal gibi konuştun şu an, biliyor musun? Çok tartışıyor musunuz? Tabii ki. Ya ben tartışmıyorum diyen evliliği samimi bulmuyorum. Mümkün değil canım. Bence de öyle. Yani biz karımla evet tartışıyoruz. Kavga da ediyoruz yeri geliyor. Ama işin sonunda ikimiz de birbirimizi çok seviyoruz. Ben buna inanıyorum yani. Değil mi? Temelinde aslında sistemde o yani. Bir şekilde anlaşma, birliktelik kuruluyor. Çocuklar oluyor ama sevgi varsa her şey kesinlikle daha dayanılabilir kılıyor. Devam edelim. Denizde çöydürdün mü? Doğru söyle. Çöydürme Trakya mı? Yani öyle söylenir bizim o tarafta. Çöydürmek. Bizde de var. Bursa'da da var. O da çöydürme. Zaten Bursa ile Trakya'da şive konusunda biraz kayma var. Yakınız. Evet. Sizde de BA falan var. Var. Evet. BA var. Doğru. Bunun çöydürmek gibi var mı? Değişik, çok kullandığın, yayında kullandığın kelimeler var mı? Hiç yok ya. Senin böyle Trakya şivesi... Yok, zamanında Vine'da şive komedisi yaptığım zamanlarda kullanmışımdır muhakkak da. Şu an peki yayında bu iyi gidiyor diye böyle arada bir Trakyalı olduğun bir şey yapıyor mu? Oluyor mu? Yok abi ya, ama şöyle bir şey var. Bazen kendimi kaybettiğimde yani ağız kaydığı tabii ki oluyor. Sinirlendiğimde. Bazı harfleri söyleyemediğim de oluyor. Senin bile dikkatini çeker belki yani. Kaydığı oluyor ama son 4-5 yıldır buna ekstra dikkat ediyorum hatta yani. Aman yapmayayım. Kaymasın, hiç kaymasın. Neden istemiyorsun? Marka gelsin, reklamı öde demesinler diksiyonu bozuk diye. Sadece Trakya markaları gelmesin diye. Devam et. Yengeme bozuk kolu vermiş. Oynuyor musunuz beraber? Oynuyoruz. Yengene bozuk kol vermedim. Yengen kötü bir gamer. O yüzden öyle sana öyle o hissiyat geçmiş olabilir. Aa, bir şey söyleyeceğim. Bak yengeyle ilgili... Kötü bir gamer. Yapma ama. Abi niye? Denmez öyle. De ki o yani o aslında sevgiyle... Sizler geleneksel medyanın baskısından bunalmış. Bu geleneksel medya değil. Bu evdeki medyanın baskısı bu. Ben senin için söylüyorum bunu yani. Kötü bir gamer. Neyi iyi yapar yenge? Ben seni kurtarmak Bana göre, yok kurtarmak için değil, bunu her yerde bangır bangır söylerim. Bana göre bizim jenerasyonda, bizim nesilde olup olabilecek en iyi anne. Of. Yani bu konuda çok iddialıyım. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim imkanımız olmasına rağmen hani bu kadar iş yoğunluğunda ne bir bakıcı, kesinlikle şöyle söyleyeyim, Loğusay'dı, yeni doğurmuştu, 10 günlükte ayağa kalktı. İyi bir anne, zaten eğitimci kendisi de. Ne iş yapıyor? Anaokulu öğretmeniydi evlenmeden önce. Döndü mü işe? Yok. Niyeti var ama olmaz gibi. Yani biraz sanmıyorum. Belki. Çocuk da belki çocuk büyüyünce biraz daha olabilir. Müthiş bir anne. O yüzden eşim kötü gamer ama müthiş bir anne. Evet, çok kötü bir gamer ama müthiş bir anne.
Ya ben burada sizle niye vakit kaybediyorum ki? Ben Türkiye'nin GameStar olacak adamım ki olacağım da turnuvaya katıldım biliyorsunuz. Intel, hepsi burada. Lenovo'nun düzenlediği turnuvaya katılmış adamım. Büyük ihtimalle şampiyon olacak adamım ben. Sizle niye vakit kaybediyorum ben burada? Abi şampiyon olursan 500 bin lira hediye çeki var hepsi buradan. Evet. Bizimle paylaşır mısın? Bak hem kötü oynuyorsun hem de bir gelir var mı? Orada da varsın. Batucuğum orada da varsın. 15 bin verin. Anlaştık. Max. Max. Çaba var çünkü. GameStar'ım ben. Olur abi. Şeye bak bakayım bir ikinci, üçüncüye ne oluyor? Bir girin siz de belki bir ikinci, üçüncü olursunuz. Nereye oluyorsunuz siz ikinci? Tamam dur abi bakayım Ya Instagram mümkün sayfasına. değil ya. Bir bak bakayım ne oluyor. Ben bakıyorum. Bana söyle bakayım ona göre motivasyonumuz artsın. Abi ikinciye 100 bin, üçüncüye 50 bin. Hepsi buradan hediye çeki. Ben sizle oynaya ben bu şampiyonluğu kaçıracağım ama benim antrenman takımlarım çok zayıf. Ben üçüncü olsam yeter. Bir GameStar'ın doğuşuna şahit olmak istiyorsanız gelişmeleri Instagram hesabından ve web sitesinden takip edin. Plase gol geliyor. Geliyor. Hop 500 bin. Devam et. Nahtalıkta sağlıkta demişler. Bu fotoğrafta sence linçlik bir şey var mı? Bence Var. çok samimi bir fotoğraf. Var. Nasıl sevmiyor abi ya? Nesini beğenmedin? Nah ne abi? Nah ne ya? Yani bu bir fotoğraf değil biliyorsun. Ben orada sigaraya dışarı çıkmışım. Evet. Kameraman da yakalamış. Alın bu daha ne olsun diye sizde kalmış. Ben de paylaşmıyorum. Yani bu albümümüzde bu yok yani. Tamam sizin normal ilişkiniz böyle gibi demek bu. Nah gibi. mı yapıyorsunuz? Yapıyoruz. Parmağımı çek osurayım falan da var mı? O yok. Daha hiç birbirimizin yanında onu yapmadık. Evet biz de. Sende de mi var o? Evet ben hiç sevmem. Şaka yapıyorsun. Ben tuvalette hala rahat değilim. Ben 4 yıllık evliyim. Sıfır. Hiç sevmem. Ayrı tuvalete giderim. Mesela Tuvalet- otellerde falan böyle şey yaparım. Kesinlikle. Çok fena abi. Böyle çok detaya gireceğiz ama yani Gir yaparken arkamdan sifona basıp ona denk Denk getirmeler getirmeler falan. Abi tamam sen bensin. Tabii. Yani o şey abi. Yani bence hala o mahremiyet o hala Kesinlikle. işin gizemi güzelliği yani. Yani ben Birden şeyi- zart zurt olmaz yani. Ben şeyi falan hiç anlamıyorum. Eşinin yanında böyle rahat rahat osurabilen adamları falan. O şeye o eşi de ikna olmuş oluyor. Biz şimdi turneler falan insanları görüyoruz. Hani alıştırmışlar birbirlerini. Hani kötü insanın içinde iyi bir şey falan öyle bir şeyler. Ben şeyde bile çok kötü oldum ya. Bir gün hiç unutmuyorum. Geçen sene bana dedi ki ya dedi tuvaletini dedi artık dedi oturarak yapar mısın dedi. Sıçratıyorsun dedi. Çok bozuldum biliyor musun? Çok dikkat ettim ondan sonra. Evet. Mesela yani ben mesela gerçekten sonra tuvalete o girecek şeyini hala böyle şöyle bakıyorum en son bir çıkarken son bir hani okey miyiz? şeyler var. Her şey okey mi falan tabii o bence önemli bir şey ya evlilik için. Bence Biz öyleyiz. o kadar da değil yani anladın mı? Yani yani ben mesela arkadaşlarımızla birlikte yaşadık mesela Oğuzhan'la falan 10 yıl birlikte yaşadık. Biz o zaman da bekar evinde de böyle aldır uldur hiç bir çirkinlik, vay bilmem ne yapalım, tuvalet temizlik falan oralarda çok iyiydik yani. O birbirine olan saygınla da ilgili bir şey bence. Kesinlikle. Yani burada birbirine osuran çiftler... Ama ben bu fotoğraftan işlenecek bir şey göremiyorum ya. Bence tatlı bir fotoğraf. Çok nah yapıyor musunuz birbirinize? Çok yapmıyoruz ama yaptığımız var. Oluyor Hangi hala. anlarda? Mesela burada bırak sigarayı gel diyor, sen de nah mı diyorsun mesela? Evet hani yok alakası yok. Cama tıklattım nah yaptım. O da döndü bana nah yaptı. Bu Ha, kadar o yani. zaman arada hep var yani. Var, Bak var, bir şey oluyor. göster. Bak ne var burada falan mısınız? Var. O kadar değil. Ya canım. ne kadar anlamaya Hayır. çalışıyorum. Mesela şöyle varız. Evet. Gece bir karnım acıktı. Ya Hilal bir tost yapsana be falan. He, anladım. Gibi. Ha, uğraşamam. Ha, Evet. Sen değil anlarda. Oğlum. Devam edelim. Abim ne yakışıklıymış evlenmeden önce be. Bir de burada da hiç gözükmüyorsun da arkaya bakıyorsun, şey yapıyorsun falan. Çok kilo aldın mı evlenince? 45 kilo aldım. 45 mi? 45 kilo aldım evet. Çokmuş bu abi. Ya şöyle bir şey var. Bekarken de bu işi yapıyordum ama biraz hareket oluyordu. Ya. Yani gece dışarı çıkar. hayır. Bu program montajını beraber yapalım. Kurban olayım. Sen bana söyle. Hatta sen ben Programdan avukat yapalım mı? Boşanıyormuşuz da. Yok Allah göstermesin. Ha. Yani hareket vardı. Gece dışarıda çıkıyordum. Şu anda evdeyim yani. Güzel yemek falan yapıyor mu? Eli lezzetlidir Ha. ama ben çok ev yemekçi bir adam değilim. Yani anne evindeyken de öyle bir adam değilim. Ben Şu biraz an fast foodçuyum. Full evdesin. Çoğu zaman hani çok dışarıda çıkmıyorsun. Yayın, otur falan filan hiç spor yok. Gitti Bir diyorsun. de ben de son 2 senedir şey başladı ya. Böyle yemek videolarına sardım YouTube'da lanet olsun. Umarım çok kanallarınız fena. kapanır. Abi çok korkunç o ya. Yani yayından çıkıyorum böyle denk geliyor. Böyle müthiş bir tost. Kalkıp yapıyorum abi lanet olsun Aynısını ya. ya. Ben de et videolarına ölüyorum. Böyle bir adam böyle dağ başına gitmiş. O taşı ısıtıyor. Taşa et böyle lak lak. Görüyor musun? Sonra da onu böyle O alıyor. eser yenenler ben Ataberk Doğan. O et biz tost. Allah kahretsin ya. Madem Olsun. hayal kuruyoruz. İnsan gibi hayalimizi kuralım mı? Yani orada bir de onu yapıyor. Köpeğine yediriyor falan. Orada ben böyle şey yapıyorum. Devam et. Bence yenge odadan kovdu. Oluyor mu hiç böyle bir şey?
Odadan kovmak gibi. Hayır yani yayının bitmiş böyle gelmişsin git yayınına git falan hani. Çok oldu. Dökülüyormuşum. Ben çok dertliyim. Ya yayında bazen şimdi akışına bıraktığımız zaman sonuçta ben insanların gözünde özellikle Z kuşağının bir abi gibiyim. Yayının gece ilerleyen saatlerinde bazı böyle hakikaten içtenlikle sorulan sorular var. Abi gibi bir yönlendirme yapma şeyinde hissediyorum kendimi böyle. Var yani bu Ya kadar bunların insan. içinde bazen cinsellik de oluyor. Bir kadına hoşlanıyor, etkileniyor, duygusunu ifade etmek istiyor. Taktik mi veriyorsun? Yani bir tavsiye gibi böyle kendimi söylemek zorundayımı hissettiğim zaman ağzımdan saçma bir şey çıktığı zaman çok İzliyor mu bütün yayını? izlemediğini beyan ediyor. Bence kesin izliyor ya. Kız bütün 7 saati izliyor. 7 izliyor. saati izleyemez. Ha, izleyebildiği kadarına bakıyor. Ha. Bakıyor arada. Sen ne dedin orada? He, Şey eski oluyor sevgili yani bilmem neyi mi saat anlattın? 5'te böyle parmak ucunda yatağa doğru gelirken içeri. Yaşıyoruz onu. İçeri çok iyiymiş ya. Bu mu? Abi çok fena. Devam et. Balığı yedikten sonra su içersen balık dermiş ki beni ayı yedi. Peki balığı yedikten sonra rakı içersen balık dermiş ki beni adam yedi. Şunu alın buradan. Kusacak bu. Alın bunu. Bunu buradan alın. Çok ya. Yani küfürlü yazması parantez içinde çok da sanki küfürsüz videom varmış gibi. Niye küfürlü yazmış oraya? Ama ya çok acayip bir şey ya. Vine hakikaten yani bu kadar kısa sürede başı sonu olan hikayeler yaratmak bence olağanüstü bir şey ya. O yüzden Vine'da başarılı olan o tespiti ama yine de iyi olmak zorunda ya. O yüzden iyileri bence yürütmesi çok haklı yani. Bir yazarsınız da aynı zamanda siz bence. Yok estağfurullah. Çoğu yani yazarlar da gidebildi ya o yüzden de diyorum Evet. yani. Yani aramızdan çok kabiliyetli adamlar var. Çünkü Çok- kısaldıkça komedi yazmak hep daha zor derler anladın mı? Biz skeç yaparken de öyleydi. Daha zor ve 6 saniyede inanılmaz. Zaten yani. şu an bizi Vine'lı kalite olarak TikTok'tan veya diğer platformlardan ayıran şey şu. Vine'da şu vardı. 6 saniyede güldürdün güldüremedin. Ol git vardı. O kadar belli. Şu anda TikTok'ta saçmalayabildiğin kadar saçmalıyorsun. İlgiyi kaybetmeden. Ha. Evet. En büyük fark bu zaten yani. O yüzden TikTok'tan şu an çıkıp da birileri böyle çok yükseklere gelemiyor. Ama Vine aradan Vine kapalalı 10 sene olmasına rağmen hala piyasada olan insanlar var. Linçi ver. Küfürlü yazmanıza gerek yoktu. Ataberk Doğan yazmanız yeterli olurdu demiş. İşte gerçek bir Yakalamışım. takipçi. Evet. Devam et. Arkadaşlar selam nihayet TikTok hesabını açmışsın. Ataberk abi TikTok'a öpseler girmem demiyor muydun ama nasıl ikna ettiniz? Burası neresi Oğuzhan Bey? Neresi abi? Burası YouTube mu? YouTube var. YouTube'la hiçbir alakam yok abi. Ekip yönetiyor. Benim TikTok'um olduğundan şu an haberim oldu bu arada. Bilmiyor muydun? Yemin ediyorum bilmiyorum. Abi bayağı izleniyorsun sen. Baya TikTok'ta izleniyor musun? Ben TikTok'ta var mıyım? Sen bayağı izleniyorsun. Sen, Oğlum sen manyak. gece gece kendini izlemiyorsan ben neyim TikTok'ta var. Yemin ediyorum daha Doğru dün geceki yayında TikTok izleyen insan 90 insandır dedim ben ya. Benim hesabım mı var TikTok'ta? Ama sen biraz öylesin. İddialı konuşup sonra yaptığın araba alma işlemleri falan oluyor senin. Kesinlikle şu an bindiğim araba. Yani elektrikli araba kullanan herkesten milyonlarca kez özür diliyorum. Yani Bütün şey küfür etmişsin galiba. Şimdi elektrikli neler araba almışsın. söyledim. Küfür etmek değil yani. Gıcır diyordurlar falanlar. Neler söyledim. Dedim ki dünyada dedim son dedim elektrikli arabaya binecek adamım. Ve bir Bindin. gün ansızın bir Tesla geldi önüme. Tesla'yı bana sürdürdüler alacağım dedim. Bindin. Mutlu musun? Mutluyum. Ahmakmışım. Peki seni böyle TikTok'ta inanılmaz dans ederken Hayat neler getirir biraz. yani Büyük konuşma. abi gel işte artık kick değil TikTok'ta bir para var. Dans başı veriyorlar falan böyle. Öyle büyük bir teklif gelmiş filan. Yani teklifin boyutuna bak. Açamayacağı kapı var mı Yapamam. abi şimdi? Ne kadar yumuşamışım lan hayat. Nerede? Devam ediyoruz. Şu ekiple bir gece geçirsem öbür gün uyandığımda dün geceyi hatırlamam. Ya biz de hatırlamıyoruz zaten çoğumuz yani. Yorucu bir geceydi evet. Kimler var abi? Ne oluyor şu an? Abi Sefo var. Fotoğrafta Sefo değil o Toşko. Toşko, ha. Ayaz var. Yeni yayın ya. Geçen haftaki yayın bu. Belalı yayın. Burada 10 kişi vardı evli. 7'si şu an eşiyle problem yaşıyor bu yayından sonra. Ne diyorsun? Ne yaptınız ki yayında abi o kadar? Ya sıra gecesi yayınıydı. Dansöz işleri falan işin içine girince biraz problem oldu. Ama aşılmayacak problemler değil diye düşünüyorum. Evine mi dansöz getirdin? Hani hanım uyurken. Yok mekan. Mekan tutuyoruz. Tamam. Ben artık olayı iyice hani yayıncılık diye. Peki evde başka insanların geldiği yayın oluyor mu? Evine insan Tabii. kendine müzisyen falan geliyor eve giriyor.
Eşin de arkada uyuyor. Çocuk. O da yalıtımlı. Hiçbir şekilde ses çıkmıyor. O şekilde şey yapabiliyorsun. Sen niye bir yayın kendine ayrı bir Sen stüdyo? çok büyük Abi bir ya, adamsın. Bir Bak, stüdyo. ne zaman ne lazımsa lütfen beni ara. Ben senin için bana geleceğim ya. Sen çok... Cemal sevindik gör. Senin bir alana ihtiyacın var abi. Kesinlikle abi. Yani space. Bence de. Bunu yapmam lazım. Bir de senin gibi bir üstattan kesinlikle... Hocam ne demek? Şimdi üstad olduk böyle bir şey. İçine gir. Tecrübelerine sığınmak zorundayım. Çünkü ben sosyal medya içerik üretmiyordum. Televizyonda seni izliyordum. Tabii. Senden de öğrendiğim muhakkak ki bir Bak şeyler bizim var. mesela şu an bizim ofisimiz var. Geliyoruz burada çekimlerimizi yapıyoruz. Hem böylece eşim rahatsız olmuyor. Biz de burada erkek muhabbeti dansözler çağırıyoruz. Kendini yap. İptal 2. Birden ofis kafam mühürlenmiş. Ama gerçekten yani Var, düşüncem var abi. böyle bir düşünce lazım. Bence lazım. Ama şöyle de bir şey var. Bu kadar kendi evinde yayın yapmış bir adam olarak da hani işe gidiyor gibi ofise gidip sabah 7'ye kadar orada yaptığındaki samimiyet, hani evde olmanın verdiği bir rahatlık var mı? Sanmıyorum çünkü içeriklerin geneli yine evden devam edecek. Haftada bir gün dışarı yayınları yapıyoruz. Büyük çekimlerde falan filan yapacaksın yani. Bir maç izlerken şöyle düşün. Mesela Eser abi de geldi. İşte falan filan oturduk 10 kişi rahat rahat. Doğru. Öyle o odada sıkış tıkış şöyle oturmaktansa rahat rahat yayla maçımızı izledik gibi. Doğru. Devam edelim. Arda Güler en az bir sene daha Fenerbahçe'de kalmalı demişsin. Bunu hem Fenerbahçe için hem de Arda'nın kendisi için istiyorum. Arda henüz fizik gelişimini tamamlayamamış bir oyuncu demişsin. Bu herif de mi yorumcu oldu? Vay Türk futbolunun haline vay. Ne diyorsun bu öngörüne? Bir sene daha kalmalıya hala aynı noktadayım. Çünkü Real Madrid'deki ilk senesinde yeteri kadar şans buldu. Şu an çok iyi gidiyor Xabi Alonso'yla. Yani yorumcuya büründüm birden. Erman Toroğlu moduna açtı. Varız. İyi gidiyor. Ama şöyle bir şey de yok mu abi? Gitti adapte oldu. Bir ameliyatlar Kesinlikle. oldu. O antrenmanı kaldıramadı. Bir de hani zaten o bir sene burada Sakatlıklar yaşadı. Evet, sakatlıkları, oraya adaptasyon, birden kaslı bir adam geldi. Bu kadar fark olması acı tabii de. Bunu biraz duygusal söylemiş olabilirim Eser abi. Ben iyi bir Fenerbahçeli olduğumu düşünüyorum. Bana göre en büyük Fenerbahçeli benim. Arda'nın Fenerbahçe'yle bir şampiyonluk yaşamasını ben çok istedim. Bu biraz belki duygusal olabilir. Sports Digital'in konuk olmuştum oraya büyük ihtimal. Orada söylemişim. Ama bu kadar kaotik bir Fenerbahçe'de Arda bir sene daha kalsaydı bu Real Madridler falan olmaya da bilirdi bir arada. Yani Ya çok bu işin çok Abdülkadir kaotik Ömür yani. bunun bir canlı örneği. Zamanında City'ye transferi engellendi. Çocuğun kariyeri şu anda Antalya'da herhalde. Antalya Spor'da. Ya tabii orada biraz duygusal davranmış olabilirim ya. Evet, istedik yani. Bir tane Valencia'ya verdiği dış pası aldık, onu izleyip duruyoruz böyle. Evet. Ne güzel pastı falan. İstedik. Evet. Yani belki bir Alex gibi bir sezon geçirip çift gol çift tane Fenerbahçe Olabilirdi şampiyonluğu olabilirdi. Ben şuna seviniyorum. O kadar gözümüzde büyüttük Arda'yı. Bu genç yetenek bilmem ne falan filan. Bunun gerçekleşmesi de beni aşırı şaşırtıyor. Daha da iyi olacak bu arada. Ama Real Madrid'de şu an düzenli forma alması beni hala şaşırtıyor. Yani ben biraz bizim goygoyumuz var zannediyoruz. Mesela Ancelotti'ye falan oynat Arda'yı, oynatmıyorsun Tabii falan diye küfürler, küfür ediyorduk falan filan. falan. Adam hakikaten Oynuyor. o kadroya girdi ya. Yani Ve- Mbappe'yle Kesinlikle body oldu yani. etkili bir oyuncu yani. Hani tamam takımın yıldızları Mbappe ve Vinicius olabilir ama Arda hakikaten kıymetli yani. Bütün skor katkılarında var şu anda. Oyunda kaldığı her sürede bir şey yapıyor. kesinlikle fark yaratıyor. Devam et. Kral, senin askere gittiğin gün doğan bebe ilkokula başladı. Senin askerlik halen bitmedi demiş biri. Senin askerlik uzun mu sürdü? Ben 12 ay yaptım. Aa. Evet. Ne zaman? 2019'da ben bir ara kafayı yedim abi. Beni takip eden insanları engellemeye falan başladım. Niye? Psikolojik. Ne? Bir çöktüm. Ya kaldıramadım herhalde bu yayıncılık falan işlerini. Benim 2017'de bir bu işleri bırakıp birden apar topar askere gitme olayım var. Ama bu Uzun önemli. dönem. Şu an Enes Batur'un hikayesi de var ya, böyle bir yani o yayıncılık dünyasında güzel paralar kazanıyorsunuz. Evde oturup takılıyorsunuz. Paranız da var. Derdiniz nedir diye bir dışarıdan bakılan bir durumda. Konu ne tam olarak orada? Ben şöyle düşünüyorum abi. Bizim bir altyapımız yok. Sizin altyapınız var. Siz mutfakta piştiniz abi. Öyle bir Bizde şans o var. yok abi. Bizler sokaktaki sıradan birer insanlarız. Birden bir video, bir yayın, bir kesitle sosyal medyada belirli bir güce ulaşıyorsun. Eğitim yok, altyapı yok, hiçbir şey yok. Sıradan dümdüz bir insan. Akabinde böyle bir şey gelince bir tanınırlık, para sapıtabiliyorsun, saçmalayabiliyorsun. Ben bunu yaşadım.
Peki o anda ne hissettin yani? Bir anda bu işleri bir daha yapmayacağım gibi bir duygu mu? Aynen öyle. Yoksa ben işte ne bileyim parada kazanıyorsun falan ya herkesi engellemek şeyine Sildim tam ya bir anda. Ben hiç yapmayacağım mı dedin? evet yapmayacağım bir daha dedim. Sebebi de 2-3 tane basit eleştiriydi yani. Yani linç Aynen yüzünden öyle. aslında. Linç değil. Eleştiri yani işte küfür var, şu var, işte içki içiyorsunlar, onlar bunlar. Ya dedim ki yani ben buyum ve olmadığım biri gibi gözükmek istemiyorum. İşte o zamanlar dönemin ajanslarından işte reklam gelecek, işte bunu içme, bunu yapma. Ya dedim ki ben bu değilim ki. Ya ben içeceğim, ben küfür edeceğim. Çünkü insanlar beni böyle sevdi. Bir buhran, akabinde bütün hesapları kapatıp bir bildiğin 12 ay uzun dönem askere gitme işi. İyi geldi mi? Ne oldu orada? İş. Toparladın. Müthiş. Nerede yaptın askerliği? Hatay'da. Sert bir askerlik miydi hani böyle Yok bir... müthiş bir askerlik yaptım. Jandarmada asayiş şoförüydüm. Güzel bir askerlik yaptım yani. Ben Hatay'a gittiğimde sonuçta bir yayıncıydım yani. Vine'da tanıyanlar vardı. Müthiş ağırlandım ben yani Hatay'da. O yüzden Hatay'ın insanını çok seviyorum. Ya orada kafayı toparladın sonra tekrar aynı şekilde yayına geldin. Abi baya bak şimdi döşünü aç bana. Yani. Şu an aç. Devam et. Tatile gidemeyenlerin sesi. Tatil yaparken kameralara yakalandı. Bir de böyle bir durum var abi sizde şimdi. Sen insanlarla o kadar samimi bir ilişki kuruyorsun. Onlarla böyle onlar bazen işte bağışlar falan filan paralar bir sistemler kuruluyor. Sonra sen tatile gidiyorsun. Aileyiz diyorsun, hep sen yiyorsun. Sen yiyorsun öyle. Abi doğru. Şöyle bir duygu oluyor mu yani? Vay bizim abimiz biz çıkarttık geçsin tabii de diyen oluyor. Hiç yok abi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ona koyduğum yine bir tatile gidiyorsun. Yayın yok mu? FM yapacaktık. Neredesin? Direkt bu yani. Peki yazın da mı duramıyorsun sen? Ben şöyle bir şey yaptım abi. Bir yazlık yaptım kendime. He. Dümenden haftada 2 gün, bir günde hastayım diyerekten. Yazları haftada 4 güne düşürüyorum yayınları. 4 gün yine var yani. Tabii. 4 gün. 4 gün İstanbul'dayım, 3 gün yazlıktayım. Hem tatilimi yapıyorum. Ben severim denizi. Nerede tatil? Neresi burası? Yeni Çiftlik'teyim, yakında. Benim evden 1 saatte git gel yapıyorum yani. Orada yayın yapacağım bir sistem yazlık falan öyle bir sistem var mı? Evi büyütmem lazım. Ha. Yani şu anda eve alabildik okey ama yayın yapabileceğim bir yer yok. Annem de yazları bizim yanımızda, kardeşim de var. Kardeşim de evlenecek şimdi. Biraz daha büyüyeceğiz. Ev dubleks 2+1 gibi düşün. Çatı katı. Orada da tatil yapayım, yayın yapmayayım diyorsun. o kadar. Yani kaçak kat çıkarsa falan. Belki yaparım. Ya bir büyüğünü düşünüyorum. Önümüzdeki sene inşallah nasip olursa. O zaman ufak bir oda. Şuranın 1/10 kadar. Yeter bana Bir diyorsun. yer yapıp belki dönmeden 1-2 günde orada. Ama ben yani bu kadar bütün yıl yani bütün yıl haftada en az 4 gün yayındasın gibi bir şey var. Kesinlikle. Ama abi bak bunu Ya, gerçekten kamera açık diye söylemiyorum. Ben gerçekten seviyorum. Her şey olmuyor mu? Ya sevme okey ama performans için diyorum ben yani 8 saat iddialı yani. Bir de ben bir gamer değilim. Oyun yayıncısı değilim. Yani açıp saatlerce oyun oynama gibi bir ihtimalim yok. Çünkü çok kötü oyun oynuyorum. Ya, yayıncılar arasında belki de en kötü oyuncu benim. Yengeyi gömüyordun. O ekstra kötü. Ben profesyonel dünyada kötüyüm. Yani en son FIFA oynasak 20 tane atarım ya Hilal'e. Övündüğün şeye bak anasını satayım. Devam et. Abi dikkat et de gülün dikeni kaçmasın midene sonra çıkarması zor olur demiş. Bu nedir abi? Bu da bir romantik bir... Yani eşime gül almışım. Yemek yiyoruz bu. Mideme niye gülü kaçsın? Yemiyorum ki gülü. Romantik bir misin? Mideme niye gülü kaçsın? Ben ne dedim ya? Diken kaçsın demek istedim. Yakaladın ama sen. Anlar seyircilerimiz. Romantik bir misin? Değilim ya abi. Hiç mi? Hiç yani eşim genelde bu konularda öküz olduğumu söyler. Çok romantik böyle bir adam değilim ama Hatırladığın bir şey yok mu? Şöyle bir şey yaptım. ya evlenme teklifim çok iyiydi. Neydi? Olay büyük değildi ama mevzu çok güzeldi. Şile'de böyle denizin içinde platformu olan bir mekan, havai fişekler falan birden aniden bütün arkadaşlarını getirtip Üf. falan yaptım yani orada. Havai fişek patladı, eğildin. Patladı. Ya, patlatan çocukları gece içeri aldılar havai fişek patlatmaktan falan çok şeydi yani. Garson çocuklara selam olsun buradan denk gelirlerse. Çocuklarla sen evlenme teklifini böyle romantizm yaşarken onlar ifade mi verdi? Abi çok kötüydü ya. Ben orada evlenme teklif ediyorum. Onlar denizin arkada iskelede havai fişek patlatıyorlar. Jandarma falan ya çocukları götürdüler. Eyvah. Hiç, sen ilgilenmedin konuyla. Bir evlenme teklifi ediyorum. Ya. Hala içeride olan varsa bu teklif... Yok o ifadeleri alınıp bırakılmış. Anladım. Ama bayağı romantikmiş bu işte. Bu güzel. Bu güzeldi evet. Onu iyi yaptın. Sonra Evlenene dedin ki, kadar. gerek yok dedi. Aynen. Arada bak yayıncılık bak tavsiye olarak yayın yapıyorsun ya. Böyle tak diye döndüğünde böyle bir
bir sürpriz bir şey. Yayınla ilgili olmak zorunda da değil. Tam yatarken bilmem ne falan bunlar lazım. Bir dakika. Ha. Mesela bir gün onu gerçekten kırdığımı düşündüğümde benim eşim böyle minimal şeylerle seviyor. Keşke bu arada şeyi sevse ya, böyle pahalı takılar makılar. Ha. Hiç yok maalesef. Hiç yok, evet. O. Yani çözebileceğim bir şey yok. Şöyle ufak bir kağıda seni çok seviyorum yazdım kendi el yazımla. He. Tam böyle buzdolabının üstüne onu koydum. Sabah çünkü ilk işi Murat'a kahvaltı hazırlayacak çocuğa. Onu gördü, bütün sorunları çözmüş. İşte abi ben bunları yap. Değil mi? Nedir yani sabah yatarken yazacağın bir şey yok yani. Sabah böyle bir şey bırakman Bir lazım. tane yüzlü blok not yapıştır. Ama bak bu şey demek yani işte ben Değil mi? yatıyorum çalıştım ama seni düşünüyorum. Çok yer gitmiş bu. Devam et. Bir konuk geliyor ki. Kardeşim hayırlı olsun. Abi siz ne zaman evleniyorsunuz bu arada ya? Biz bugün sana bir bamya yapacağız. Bamya tutabilirsin. Bamya normalde tutarım canım. Nerede yetişiyor bamya? O tarlaya ekiyorsun yerde. Abi sen manyaksın be. Ne yapabilirsin en fazla? Dışarı content sonuçta yiyeceğiz de yani. Tıpkı öğreteyim mi sana? Yok Ataber lanet bir adam yani. Tahsin ben üniversitedeyim bir gün. Böyle Mesela söylüyor sen işin de içinden içeri ya. diye dümene getirdin bizi burada ama. Küfür olmayınca agamın max komiklik. Burada da aynısı gelebilir. Çok araftayım. Küfür etmemek için kendime hep frenliyorum. Öyle mi? Frenleme ya et. Yani çok da ama şu an Sende çok sansür var. Ben senin bir izleyicin olduğum için, olaya hakim olduğum için çok frenliyorum. yani bipleriz en fazla ama sen hani içinden geldiği gibi davran. Benim için bir sıkıntı yok yani. O bir şey yaparız. Küfürsüz de güldürüyorsun şu an yani. Bence bir sıkıntı yok burada. Yani anlayışa bağlı. Evet, ortama da bağlı. Burası neydi? Televizyon muydu? Yok, burası da TV8 stüdyoları. Yine direkt ışıklar, stüdyolar. lambalar bir gerdi mi seni? Evet, ben YouTube'da da bu da bir YouTube videosu bu arada. Ben az önce sana çok yalan söylemişim ya. Neyi? Koskocaman stüdyodayım orada YouTube'da. Hiç böyle bir yere girmedim dedim ya. Ama o böyle çok televizyon gibi Evet, bir hikaye. televizyon gibi. Hatta onlara söyledim buranın samimi olmadığını. Devam et. Yazılara bak. Abi, bir fışi ve doktorun komedisini altındakiler de ya. kendini erkeğim demeyecekmiş. Ulan ben bu içine s**tımın internetine güleyim eğleneyim diye para vereyim. Erkekliğimden olup Çok çıkayım. kötü. Nasıl iş manasını satayım? 5 santimli erkekliği kaçırdık gene durduk yere. Ya abi. Şeyi fark ettiniz mi? Yürüdüğü yer hep aynı evde, başka bir yer yok galiba. Hayır abi, 2+1 ev. Skyland burası. Şu an yani bekarlık evi. Çok bir yüzün güldü. Skyland burası. Ben de Skyland evet. Ah be. Ya bu arada linçler çok hafif ya. Ya boş ver linci, muhabbet ediyoruz ya Olsun sen. ya, o koydum ona Hayır haber ki ya. falan filan. Yok mu ya? Hayır biz sonra finalde seni bir toplar sana küfür ederiz. Şimdi bir odaya kapatır Alışkan, ederiz. mesleki deformasyon. Aynen. Şu an harika şeyler konuşuyoruz. Boş ver. Devam et. Arkadaşlar stand-up bizim ekibin aptallıkları biraz rötar var. Bağlantı alamadık. Halledeceğiz. Kusura bakmayın. Maskeli beşler gibi ekip aman ağam. Çok haklı. %100 müthiş bir eleştiri. Şöyle bir şey var. Burada kendimi açıkladım. Yayında da açıkladım. Sürekli insanlar benim profesyonel bir ekibe geçmem gerektiğini düşünüyor. Çünkü biz her yayın bir kere s**yoruz abi. Yani bizim muhakkak bir eksikliğimiz var. Lakin ben öyle bir adam değilim. Az önce sana da anlattım. Benim ekibimdeki bir numaralı adam benim 25 yıllık arkadaşım. Ekibimde 10 yıldır aynı ekip. Bu çocuklar chat'e bakan moderatörlerdi. Şimdi ben bu çocukları bu saatten sonra gönderip profesyonel bir ekiple çalışmak istemiyorum. Bunlar yapsın, bunlar öğrensinler ama artık yani. Ne olur öğrenin oğlum, her yayın bir sıkıntı yaşamayalım. Gözünüzü seveyim babacığım. Yani 10 yıldır aynı ekibiz ya, ama istisnasız patlıyoruz yani. Ama bir de şimdi arkadaşlıktan gelince de oğlum şunu düzgün yap dediğinde yapmaya da bilir yani. Arkadaşlık için işe Şu var dönüştürebildiniz mi? onlarda. Ha. Ataberk abi kızacak, 5 dakika sonra düzeleceği çok rahat vermişim. Mesela Önemli biz değil mobil o zaman. yayınlara başladık abi. İlk yayın internetten patladık. Bana dediler ki işte şu kadar para gönder abi. Öyle bir sistem kuracağız ki Türkiye'nin en iyisi. Tamam lan dedim, alın, gönderdim. Sistemi kurdular. İnternet, kamera açıları müthişiz. Bu sefer de sesten patladık. Hayda. Yani şimdi de bir para daha. Bu sefer de Türkiye'nin en iyi ses sistemini kuruyor. 3'te neyden patlayacağız merak ediyorum ya. Ekibinden memnun değil misin yani Değilim özet abi. olarak? Değilim ama çok seviyorum. Peki tamamen yollama, birilerini daha al. Alıyorum, onları da bozuyorlar. Aldık mesela yani yeni bir tane bu işlerde profesyonel, YouTube'u çok iyi bilen aldık. Çocuk da çalışmıyor şu an yani. Çok ilginç bir ortama dönüyor bizde. Akıyor. Ya değişiyiz abi, çok değişiyiz biz.
Ama bizi biz yapan da bu bence. Yani yayında mesela Kürşat bir mikrofon ayarı yapacak. Onu bozacak ki chatte yarım saat güleceğiz. Bizim bazı içeriklerimiz var. Mesela ETS diye bir oyun var. Tır sürüyorsun. Denk gelmişsindir belki. Gördüm. Evet. Benim de bir konseptim var. Arabesk gecesi yapıyorum yayınlarda. İşte arkada Müslüm Gürses, Bergenler falan çalıyor. Biz de Avrupa turu yapıyoruz direksiyonla. Tokuştururlar chatle falan filan. Abi bir gün bir direksiyon ayarı 4,5 saat sürer mi? Ulan pezevenk yayın 7 saat. 4,5 saat insanlar direksiyon ayarı bekledi. Ve bizi izleyen arkadaşlar artık alıştı. Yadırgamıyorlar. Ama bana göre Türkiye'nin en kötü ekibi bende. Bu bir gerçek. Devam et. Ne oldu? Ulan bunlar çok büyük linç ya. Bunlar linç. Bilinecek. Bu ders çalışmak istememeni anlayabiliyoruz. Fakat bu senin geleceğin için çok önemli bir nokta. Fakat sonuç ne olursa olsun annen ve ben her zaman seninle always be with you. Geç içeri geç. İçeri geç içeri. O bilgisayarı senin sokarım. Okumayacaksın okumayacaksın. Yarın Mehmetlerin konfeksiyonda işe başlıyorsun lan. Bu iyiymiş. Çok iyi ya. Devam et. Sen şimdi bebeğine yap sıkıyorsa bu kaliteli sohbeti. Yapamam. Okumak istemiyorsan okumayabilirsin oğlum. Öyle mi diyorsun? Kesinlikle. Canın ne istiyorsa onu yapsın ya. Mutlu olsun. Öyle olunca da ama yani şey olmaz mı? Biraz böyle bir disipline de etmek gerekiyor mu acaba? Annesi yeterince disiplinli bir kadın be abi. Babası biraz relax olsun. Annesi çünkü eğitimci olduğu için onu yapmıyor. Ama ay televizyon ekran süresi 5 dakikayı geçtiler falan filan. Yani çocuk benle evde yalnız kaldığında çocuk mutluluğu buluyor. Ya bir çikolata çıkartıyorum böyle gözlerim özleri doluyor. Ekibi yaktı. Hanımı yaktın oğlum. Hepsi Bak, planlıydı. Dur. Ama mesela öyle şeylerde mesela iPad ya da bir şey kullanması 5 dakikaysa hani sen gel benle izle yaparsan ya da annenin yasakladığı şeyi sen ne yaparsa o birlikte büyütmede onun sıkıntı var. Sen de annenin dediği gibi davranmak zorundasın diye bir şey var. Sallamıyor musunuz? Kendi istediğin Ya şöyle bir şey var. Kesinlikle doğru olan eşimin yaptığı, hiçbir itirazım yok. Eğitimcinin üzerine laf söyleyecek zaten değilim. Ama bu bir çocuk mu abi? Takılsın diyorsun. Yani bazen de yani mesela annesi bir kuaföre gittiğinde gel lan buraya ne istiyorsun babası pay diyor. Lan hadi bakalım şşş falan filan. Ya lakin şöyle bir problem var. Dillendikten sonra biraz sıkıntı yaratmaya başladı. Anne biliyor musun babam bana spayda açtı falan. Söyleme bari değil mi? Sus işte. Abi ben de öyle yani biraz benle böyle özgürce takılsınlar istiyorum. İşte en son bir şeyi buldum böyle. Bunlarla yastık güreşi yapıyorum ben. İkisine birden ama hem uykuları gelsin hem böyle mücadele olsun diye çat çut koyuyorum abi. Bugün veli toplantısında öğretmen babasıyla oynadığı bütün oyunları durdursun demiş. Mesela böyle bir etkisi de oluyor işte yani. O çocuklar beden dersi olduğu andan itibaren kuzey benim çocuklar diğer çocuklara langur lungur giriyormuş abi. Eser Yenenler olarak veli toplantısına gitmek nasıl bir duygu var mı ya da sınıfta böyle abi Eser Yenenler gibi bir tanınırlığa sahip? Ya öyle bir tanınırlık oluyor ama onu böyle bir hızlı yeniyorsun. Yani insanlara da bakın, alışıyorlar mı sana? Alıştırıyorsun yani. Ben alışalım diye babalarla rakıya gidiyorum. Bakın benim de çocuğum var. Çünkü bunları veriyor musun? Yayınlayacak mısın rakıya gittiğini? Evet. Niye ben? Yapabiliyorsun yani bunları. Evet yapıyorsun. Sen ya. kesinlikle müthiş bir dijital adamsın. Tabii ya bravo ya. Gerçekten Eser Yenenler mi be? Ama siz yine bir bakın eğer hani formatta bir sıkıntı olur. Stoplanmasın. Bir daha şey olmasın. Yani şu an şey durum var bir de okulda 1. sınıf 2. sınıfta sınıfı değişiyor. Sürekli veliler değişiyor. Ben yeni velilerle yani böyle bir kaynaşacağım diye alkolik olacak. Durum başka bir yere gitti. Böyle bir şey var. Sıfırdan Kritik bütün değil mi? ortamı... O 1. sınıf, 2. sınıf ailesiyle de tanışmak. Şimdi çocukları. orada bir başlıyorsun yani bu Kuzey'in girdiği okulda atıyorum üniversiteye kadar aslında bu 1. sınıfta olduğu arkadaşlar da büyüyecek. Dolayısıyla aileler kim? Çocuklar mesela şeyler var. Çocuk birini seviyor. Hadi ona oynamaya gideyim. O bize gelsin. Adamın çocuğu bize oynamaya geliyor. Bizim çocuk gidiyor. Yani onlarla tanışıyorsun. Ama burası şey yani sosyalleşmeyle ilgili yeni bir vaka bu yani. Ben bütün arkadaş çevrem şu an çocuğumun okuldaki arkadaşlarının babası ve annesi. Oğuzhan Koç mu be? Ah be İbrahim abi. Gitti abi. 3 adam gitti. 3 adam veli yoldan nasıl satayım. Devam et. Bu saatte sitede muhabbet etmeye insan da yok. Hem mesai saati hem okuldaki kardeşler. Allah'tan bildirimlerini açan öz dostlarımız var. Kafayı yerdik kafayı demişsin. Kral ilgi mi istiyorsun? Güzel yaklaşmış.
Bu günün hangi saatinde? Bu niye böyle bir şey yazdın? Okullar açılmış. Pazartesi saat 11-12 falan bir Yani gün. sabah ha. Sabah. Öyle yalnız hissettiğin bir an mı gerçekten? Bu geyik olsun da mı yazıyorsun? Yok ya, reklam var büyük ihtimal, etkileşim yok sitede, onu koparmanın peşindeyiz biz de, yani yolumuzdayız, yolunda aşı. Böyle dürüstlüklere işte hayranız. Devam edelim. Yemin ediyorum makara yapmak için söylemiyorum. Gelin Seedorf'a benziyor aman demişsin. Abi şaka yapacağım diye bu tür zorlama şeyler yazman hoş değil. Bu bildiğin uzun saçlı Emenike. Kullanıcı adı nasıl? Abaza X5. Müthiş. Evet, böyle seninle birlikte lince giren, seninle birlikte sence konuşan bir ekibin de var. Bunlar senin fanın herhalde değil mi? Bir yan? Yani arkadaşımız, kardeşimiz. Güzel Başlı geyik. başına tabii canım, yani biz yayında 10 bin, 15 bin, 20 bin kişi aynı anda aynı şeye gülüp aynı şakaları yapabiliyoruz ki benim iddia ettiğim bir şey var. Bu konuda gerçekten çok iddialıyım. Bana göre Türkiye'nin en komik chat'i benim chat'im. Bir şey daha itiraf edeceğim. Bunu yayınlarda da itiraf ediyorum. Ben yaptığım şakaların %20'sini, %30'unu chatten çalıyorum. Hayda. Tabii yani bakıyorum bir şey izleniyor ya da bir şey konuşuluyor. Bir şaka. Okuyup oradan çekiyor. 30 saniye bekliyorum. Hemen hızlı akıyor zaten chat, pat pat pat. Geçsin, arkasına ben yapıyorum falan. Yani Ama o chat'i herkes görmüyor mu? sonra yanıyor onun orada. O şakayı ben yaptım diye de hadi. geçmiş olsun. Tamam. Artık O senden çalmış gibi duruyor. Tabii. Abi Yani. bu çok ayıpmış bu ya. Ya ama Bir gün kapına dayansa ya abi benim şakalarla kariyer keyifli yaptım. yapan bu zaten abi. Yani hani diyorsun ya 7-8 saat nerede yapıyorsun? Senin kafanda olan, senin gibi düşünebilen ve gerçekten çok fazla komik insan var. Bir de çok eski olduğum için, bu sektörel bazda eski olduğum için, yani yaşı 30 yaşında böyle hakikaten hayvan gibi komik adamlar falan chatte. Hepsi giriyor. Çok eğleniyoruz yani. Şu an anlık izlenmede civar ne? 10 binlerde misin anlıkta? Abi şu an bizim mi? Aha. Şu anda ortalamamız 12 bin. 12 bin. Ama Canlı aynı anda yani bu. Tabii. Girdi çıktı değil yani. Tabii. Girdi çıktı Yayın mı? 25'leri falan da gördü oluyor ama sabah 4'te 5'te 3000'e 4000'e de düştüğü oluyor. Ya mutluyuz, çok keyifliyiz şu anda. Çok iyiymiş. Devam edelim. Ataberk Doğan 150 bin TL bağış alıyor. Vay anasını. Biz boşa çalışıyoruz yeminle. Adam oturduğu yerden 150 bin TL alıyorsa bizim döktüğümüz alın teri gerçekten enayiliktir demiş. Haklı. 150 bin aldın oluyor mu? Ya her zaman almıyorum. Bu bir kere oldu. O 150 de değil, 250. Hadi canım. Evet, 250 bin TL bir zengin bir arkadaş gönderdi. Tanıyor musun adamı? Ya tanımıyordum ama bağışı gönderdikten sonra tabii ki Instagram'dan ulaştım, dedim hacı hayırdır. Hayırdır yani. Yani siteye sordum, bizim sponsorumuz olan bu aracı site, donate gönderilen siteye. Yani niye böyle bir şey yaptınları falan konuştuk. Ama bu yoruma bir şey diyemem, adam çok haklı. Yani sonuçta bu ülkede, trolüne falan söylemiyorum bunu, asgari ücretle çalışıp hakikaten zorlanan insanlar var. Bir yayıncıya tekte 150 bin lira gibi bir para gelmesi bu yorumu attırır adam. Ne dedi yollayan? Hiçbir şey demedi. Sadece Tesla'yı yeni alacak, arabayı değiştireceğim döneme geldi. Bu da benden dedi, gönderdi. Allah Allah. Evet. Bu nasıl bir ilişki abi ya? Normal yayında nasıl giriliyor ya bu yayında? Sana dedik. Linç et live. Linç et live. Yaparız. Kick.com/eser. Geliyorum. 250'nizi alırım. Bu peki normal yayınlarda bu meblağları buluyor mu yani? Yok ya. Hani Toplamı falan hani öyle bir donate ya durumu. 150 bin lira bağışı belki 2 ayda, 2,5 ayda, 3 ayda alırsın. Toplamı. Tekte, Ha. evet yani tekte gelen bir şey bu. Hani Allah Allah. evet, büyük bir para. Peki o para geldi, o adama karşı bir şey hissetmiyor mu abi, gel bir tur attırayım ben bir şey, hani adama ulaşma bir şey, Yani bir yemeğe çıksan o da kötü, parasıyla seni yemeğe ya çıkarmış bu gibi. kırklar elinde girmeyelim. İyi bir halli arkadaşımız. Akıyor. Daha önce de yayınlara geliyordu. Hani mesela 500 lira, 1000 lira, işte şey var ya, o donate ekrana çıkan. Ondan gönderiyordu. Burada arabaya. Tabii bir araba konusu açıldı. Hatta bizim ekip de makarasını yaptı. Çocuğun adı Eren, selam olsun buradan. Eren dedi gelir dedi, çözer dedi. Eren geldi, çözdü. Allah Allah. Oh. Eren. Linçe, bizim de YouTube'da katıl var kardeşim. Katıl. Devam et. Chat, size bir şey soracağım. Aramızda. Bak, yayının daha 4. dakikasında soruyorum. Çok tehlikeli bir soru. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bizim hani şan, şöhret, böyle tanınırlık falan farklı yerlere mi gitti son 6-7 aydır? Hani falan Chat mı? oku. Hani chat. Hani falan mı yani böyle? Hani Ataberk Doğan mı? Daha şey olmasın, bir şey söyleyeceğim. Nereden anladım biliyor musun? Bugün dank etti.
Abi Eser Yenenler linç et. Ne diyorlar yanında? Anasını dedim. Biz dedim olduk mu dedim. Biz dedim Aleyna Tilki miyiz ama ya. Lan vallahi evet ben burada bir Seviyorsun bizim chatte. Evet Ulan şu an dedim ona bak. biz dedim Aleyna Tilki miyiz ama kim yani? Bunu son yayında yaptın herhalde. Evet dün geceki yayın. Dün geceki yayında. Ya da ondan öncekisi. Bunu bana attılar. Ben aşırı mutlu oldum ben de ya. Yani böyle Ben de bir şey söyleyeyim. Ben de sen yani bana geldiğinde çok mutlu oldum. Çünkü ben şöyle bir düşünce vardı bende. Madem kırdık zincirleri. Kıralım be. Ben seni FM'ye davet ettim. Beni iplemedin falan. S**erim Ataberk'i mi acaba? Vallahi görmedim ya. O zaman bir FM draft yaparız böyle bir ilk yapacağımız Olur, zaman. kesin yapalım. bir Kesin kadro yapalım. kuralım. FM'ye şuradan girmiyorum abi. FM'ye bir girdim mi hayatım kararıyor böyle. Yılları veriyorsun, oynuyorsun falan filan ya. İyi oyun. Böyle bir şey yapıyorsun ama draft'ı öğrendiğim anda yaparız yani. Bir gece yengeden izin alacaksın abi. 6-7 Alırız, saat. alırız. Arkana yaslanacaksın. O zaman iyi bir izin almam lazım. Ben şimdiden başlayayım o yola. Aşkım FM var. Yapacağız bir hikaye Yaparız. içerisinde. Valla seni ağırlamak büyük zevkti. Yani burada işte bu videoyu da görünce dedim yani şimdi şöyle bir şey de oluyor ya, özellikle dijital yayıncılık ve geleneksel yayıncılık arasında bir enteresan bir ilişki var. Orada karşılıklı birbirine hor görme ya da işte o da yayın mı o da bilmem ne mi diye bir sistem de var ya. Burada hem linç yayınlarını izleyip orada organik bir ilişki diye hem benim faydam olması hem de bu ilişkinin bu programa taşınması mükemmel oldu bence. Tanışmak da mükemmel oldu. İyi ki geldin. Bunu tekrarlayalım. Ben çok mutlu oldum. Çok da keyifliydi. Linçler daha ağır olabilirdi ya da biz yayıncılar bu işin her gün nirvanasını yaşadığımız için bunlar bize çerez geldi ama dediğim gibi buradaki konu hakikaten seni tanımaktı özellikle hani bilmeyenler için diyeyim. O yüzden hani senin normal o kitlenin dışında da insanlar tanısın dedi. Ben kendi adıma tanıdığıma çok memnun oldum. Çok teşekkürler kardeşim. Alkışlar Ataberk Doğan'a gelsin. Konuk müzesine hediye de getirmen lazımdı. getirdim. Abi bizi öyle topluyoruz. İnşallah bu hediyeyi kimse getirmemiştir. Yani biri getirdiyse çok üzülürüm. Laptop Ben mu? YouTube plaketimi getirdim. Ne 100 diyorsun? bin. Ne diyorsun ya? Evet abi. Abi bu çok değerli ya. Yok be abi 1 milyon alıyoruz aslında. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi oraya kesitleri attığın için sana Senin de payın var Hayır. yani senin kesitlerden falan. Abi bak bugüne kadar gelmiş en değerli hediyelerden biri. Ya biz şimdi YouTube yaptığımız için bu konuyu daha ciddi alıyoruz. Sen bunun değerinin tam farkında değilsin bence. Ben çünkü tam bir YouTuber değilim, bir yayıncıyım. O yüzden buraya sana daha yakıştığını düşündüm. Abi bunu en güzel köşeye koyacağız. Vallahi çok bakalım. değerli. Çok teşekkür ediyoruz Ataberk Doğan. Çok teşekkür ederiz ya. Vay be. Oğlum bu çok ciddi oğlum. Almayın geri ha sonra. Yok sizde. Vallahi mi bak?